Şimdi size dışarıda harika bir bazlama yapacağım. Onun için de unumun hepsini döküyorum. Wow! Şimdi dostlar şöyle bir de kocaman kendime çukur açıyorum. Havuzumun içine şöyle bir fincan kaç gram gelir bilemem dostlar. Süt döküyorum. Sonra şöyle güzel kabarsın diye 2 kaşık şeker atıyorum. Bir de yarım atıyorum. Şöyle 2 tane de tuz atıyorum. Şöyle tabii bir bıçak verirsek bakın şöyle bir paket maya koyuyorum. Dostlar böyle atam dedem usulü. Neme lazım? Şöyle bir tane de yumurtamı kırdım. Sonra şuradan bir böyle kaşık çörek otu. Sonra şöyle bolcana susam. Bizde küncü denir dostlar. İşte böyle susamımızı da atıyoruz. Şimdi geriye ne kaldı? Birazcık da ılık su. Şimdi yoğurmaya başlayacağız bakalım. Bunu yoğurmanın tek şeyi şöyle şimdi böyle bunu biraz koyulaştırmazsak dostlar kaçar. Şöyle ortadan şöyle güzel bir koyulaştırma işlemine gidelim. Dostlar ben suyla oynamayı, unla oynamayı çok seviyorum. Yağmur yağdığında beni kimse tutamaz. Ben hemen yağmurun altına gitmeliyim. Olmazsa olmazım. Kafama şimşek çaksa bilin ki ben yağmurun altındayım. Bu bana babamdan kalan bir şey. kız şimşek çarpmadı mı seni? Yıldırım bile çarptı vazgeçmedi. Yıldırım olsaydı ölürdün. Şimşek çarptı seni. Kız telefonumu çekti. Ne yapayım? Şimşek çarptı anneme. Dostlar kucağım yemyeşil oluverdi. Bakın. Öbür dünyayı gördü geldi. Ama film çektiler ne yaptılar ama bir şey olmamışım. Ama yine de vazgeçtim mi? Geçmedim. Hala yağmurda sokakta. Çok seviyorum yağmurda sokakta suda oynamayı. Suda. Su benim aşkım. Hamur benim aşkım. Olmazsa olmazlarım. Sevgili dostlar hamurumuzu yoğuruyoruz. İnşallah güzel bir şeyler çıkacak. Bir kaçmazsa tabii. Azıcık şöyle cıvık olması lazım dostlar hamurumuzun. Birazcık katı oldu. Onun için ben de bir damla su ilave ettim. Ki istediğimiz kıvamı edelim diye. Süt getirmedim. Fatma bize süt getirmedin mi? Vallahi bugün süt kalmadı. Kız sen niye süt getirmedin bana anam bacım? Gördün mü işte. Dostlar Fatma bizim süt getiren bacımız. Süt bacımız. Süt bacımız. Onun için Fatma'yı biz çok seviyoruz. Süt veren ana, süt veren bacı kıymetli olur. Fatma da bizim kıymetlimiz. Allah ondan razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Amin. Teşekkür ederim. Köyden gelen oldu. Yok. Buradan mı aldın? He, buradan aldım bunu. Aslında bunu kepek ununla yapsak ne kadar güzel olurdu ama kalmadı. Onu yük ekmek yaptık. Geçen 25 kilo yarı kepekli kaç liraya aldım biliyor musun? Kaç aldın da? 340 liraya aldım. Aman. 25 kilosun ama. Ben Kadir'den 250'ye aldıydım. Düşün ki ekmek pahalanacak demek ki. Demek ki. Dostlar böyle vura yoğuracağız. Fatma bacım, şimdi sana bir soru. Sor bakayım. Cevaplayabilirsem sor. Şimdi
mayalıyoruz ya. Bunun en güzel yoğurdunu nasıl yapabiliriz? En güzel yoğurdunu nasıl He, yapabiliriz? ya nasıl mayalarsak güzel olur. Evet, sütü tam kıvamına geldi mi, Ha, belini ben şöyle bir havluyla sarıyorum. Çok örtmüyorum ben. ha, üstünü tam örtmüyor. Mayasına da şöyle çay kaşığının ucuyla tuz. Tuz. Ha, Evet. Bir evet. çay kaşığı da şeker. Bak dostlar benim tarifimin arasında bu arada size Fatma bacım da Yoğurt mayası öğretiyor de. nasıl mayalanır, hamur nasıl mayalanır onu anlatıyor. Ondan sonra da biraz bir iki kaşık da süt koyduğunu karıştıracaksın. Dökeceksin, karıştırıp ağzına da delik gibi kap koyacaksın. Vay. Al sana mis gibi yoğurt. Bak ben delikli kap konulduğunu da bilmiyordum dostlar. Herhalde o da sulanmasın diye. Evet, o da sulanması. Buharı dışına çıksın diye. Gördünüz mü dostlar? Bir şeyde iki tane Tarif. bir tarif diye iki tarif aldık. Neymiş? Süt hazır aldığı yani hazır değil normal sütüden aldığımız süt nasıl mayalanır? Sütü güzelce kaynatıyormuşuz. Mayalama kıvamı elimizi yakar yakmaz olana kadar. Ondan sonra da biraz mayanın içine tuz koyup iyice karıştırıp biraz şeker. da şeker Bir koyup çay kaşığı. bir çay kaşığı da şeker koyuyormuşuz. Bak bunu da bilmiyordum. Dostlar ben yani tamam aşçıyım ama benim de bilmediğim çok şey var öğrenmem gereken. Evet bu da çok güzel hamurumuz oldu. Böylece sütümüzü mayalıyormuşuz. Ağzına da delik kap koyuyormuşuz ki buharlaşıp suyu içine girip yoğurdumuz sulu olmasın diye. Vallahi dostlar bu evet daha bir de bahçede yapacağımızı çekeceğiz. Bakın dostlar hamurumuzu güzelce toparladık. Ele yapışmayan ama akışkan bir hamur. Böylece üstünde streçledik miydi? Ne yapıyoruz? Hamurumuzu vallahi bir de streç. Mayalanacak mı? Mayaya bırakıyoruz. Mayaya bırakıyoruz. Yapıyoruz dostlar. Taş pişiriyoruz taş. Böyle taşlarımızı diziyoruz ama kalınlar ortaya. İnceleri kenara. Şimdi gidiyorum. Bakın dostlar hamurumuz nasıl da güzel kabarmış. Şimdi şöyle birazcık un alıyorum.
Bakın dostlar. Ayınca olmuyormuş dostlar. Şimdi böylece o pişerken ben evet. Şimdi yavaş pişecek. Yağı götürmesen şöyle göstermeden yağ alıyor. Bak nasıl kabarıyor, gördün mü? Göz göz kabarıyor. O süper olmuş. Sen bu tarafa geç. Bakın dostlar, çok güzel bazlamamız oldu. Oo, bir tane ultra mega mı yapacaksın? Evet. Oo. Birazcık da şu kenarı kızarması gerekiyor. Dostlar, şöyle alacağız ve şurasını biraz daha tutacağız ki iyicene orasının kızarması gerekiyor. Ben yanında zor duydum. Kameradakiler nasıl duydu seni bilmiyorum.
çok güzel kızarmış. Birazcık da o tarafa kızarsa zaten bir tane kaldı. Bakın dostlar. Çok güzel kızardı. Şimdi de sıra geldi. Şunu tut bakayım kızım şöyle. Kalkayım da atayım dostlar. Tembellik yapılan hiçbir işten hayır gelmiyor. Maalesef. Biraz daha. Ah, daha olmamış. Daha çok istiyormuş dostlar. Ben yansın istemediğim için çevirmiştim ama. Kırmaya gerek yok yani. Gereksiz. Oo, Çok güzel olmuş. efsane. Çevir görsünler. İşte bu olmuş. Şimdi öbür yüzü de bu şekilde güzel güzel kızaracak. Bu da biraz daha pişsin istedim dostlar. Biliyorsunuz ben her şeyin en güzel kızarmışını seviyorum. Sen çok kızarmış yiyorsun şimdi. Bak. Harika kızardı. Bence bu oldu. Bakın dostlar. Oh.